Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karot, tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Bomba güncelleme geldi arkadaşlar. Gelin beraber bir inceleyelim. Ama incelemeden önce lütfen Baba Karo'ya destek amaçlı ücretsiz bir şekilde bir beğeni atmaya ve bir yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ve abone olun arkadaşlar. Abone olmaktan hiçbir zararı yok. Farklı şekillerde, farklı şeylerde de tabii ki yaparız. Geçelim incelemeye. Bakalım neler olacak. Burada bugün Agose ve Leo bizimle beraberler arkadaşlar. Bakalım Agose ve Leo ne diyecek arkadaşlar. Şimdi diyor ki arkadaşlar artık krallıklara yani hangi puan veriyoruz ve bu puanlar neler, krallıklar artık puanla ilgili yani çalışıyor. Bu puanlarla artık krallığınız S olacak mı? S artı S olacak mı? Ya diğer şeylerde olacak. Bir puan veriyoruz. Bu puanlar nasıl belirleniyor? Diyor ki eğer ki T4 öldürüyorsunuz 10 puan, T5 öldürüyorsunuz bir tane 20 puan. Eğer ki ağır yaralı verirsiniz T4 1 puan, T5 2 puan veriyor arkadaşlar. Ve bunlar böyle olacak arkadaşlar. Diyor ki eğer ki 70 milyar üstüne krallığınız 70 milyar yani 70 milyar krallığınız puan alırsa %5 bir askerleriniz geri geliyor. Ve eğer ki 100 milyarın üstüne puan kazanırsa %10 geri geliyor arkadaşlar. Askerleriniz. O artı %50. Yani her kadar siz tabii ki %50'yi geri kalıyoruz ama bu da var arkadaşlar. Ve bu da çok çok önemlidir arkadaşlar. Yani artık krallıklar ölü vermeye çok daha fazla önem veriyor. Tabii ki bu oyuna da bir nebze yani fayda sağlanıyor. Niye? İnsanlar daha fazla hızlandırma, daha fazla asker öldürüyor. Krallıkta ödüllerimiz çok azdı. Gerçekten yani KYK'da abi ödül yoktu. Yani ödül var ama ödül öyle bir şey değil. Cevher ya toplayacaksın ya cevher yani ödüller 1K, 400, 500, 2K bir şey değildir. Diyor ki biz bunları da iyileştirdik. Yani diyor ki eğer ki krallığınız 10 milyon puan kazanırsa ve 25 milyon öldürmeye sen T4'ün üstü sahipsen 2K 10K cevher veriyor. 2 tane 10K cevher veriyoruz. Ve eğer ki 10 milyonun üstüne puan yaparsınız ve 40 milyon T5 öldürürsünüz 40 bin cevher veriyoruz. Bu önemli. Artık insanlar kendileri parçalıyor. Yani 40 milyon abi 40 milyon az buz bir şey değildir lan. 25'i zor yapıyoruz. 40 milyonu nasıl yapacaksın abi? Ama cevheri güzeldir arkadaşlar. 10 tane de dönüşüm taşı duruyor. Burada söylediğimiz şey budur. Krallığınız type arasında yani %50 alıyorsunuz ya. Puanların 70 milyarsa %5 yani 55 olacak. 100 milyarın üstüne ise %61 askerleriniz geri geliyor arkadaşlar. Bu da gerçekten inanılmazdır arkadaşlar. Teknolojimiz çok önemliydi arkadaşlar. Teknoloji leş gibiydi yani. Gerçekten teknolojimiz leş gibiydi. Artık teknoloji düzeldi. İstediğimiz birime teknolojimizi yapıyoruz ve teknoloji tamamen değişti. Artık nasıl yapacağınızı, hangi birime gideceğinizi, hangi biriminizi yükselteceğinizi tamamen buradan hızlı bir şekilde ve düzgün bir şekilde yapabiliyoruz. Burada birkaç tane ekstradan bir şey var. Runecraft var. Runecraft nedir? Bu taşlar var ya, birisi iyileştirme veriyor, birisi %10 sağlık veriyor, %5 saldırıya, %5 savunma veriyor falan. Bunları direkt burada bunu açarsanız arkadaşlar direkt şehrin üstüne bir tıklarsınız bir yönü çağırıyorsunuz. Rion şehrinize geliyor arkadaşlar. Ve bu gerçekten çok önemlidir. Ayrıca bakalım başka neler var. Ayrıca da tabii ki istediğiniz birime sadece gidebiliyorsunuz. Yani başka bir birime gitmeniz artık gerek yok. Örnek veriyorum mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Ben burada arkadaşlar teknolojiyi yaparken yani burada bunu yükseltmesi için burada tesili operasyonu 7 yapmam lazımdı. Bunun için intikal emirleri yapmam lazımdı. İntikal emirleri, intikal hızdan sonra buraya gelmem lazımdı. Ve burada her 4 tane birimin 10 olması gerekiyordu. Burada inanılmaz bir şekilde kristalim gidiyor. Benim hiçbir mancaniğim yok. Benim bir kıta suarım var. Belki ben bu bir kıta suareyi 10 yapmak istemiyorum arkadaşım. Burada mecburdum. Artık oyun dedi ki bunu da yapmaya artık zorlamıyoruz. Kendin istediğin birime git arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki rünleri nasıl açılacağınızı burada binimde böyle arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Yani rünü çağırıyorsunuz arkadaşlar. Rün direkt şehrinize geliyor. Binanın üstüne basıyorsunuz. Artık iyileştirme mi istiyorsunuz? Saldırı mı istiyorsunuz? Savunma mı istiyorsunuz? Ne istiyorsan orada direkt çağırıyor şehrine geliyor arkadaşlar. Veya buradan da mesela askerleriniz yani artık bir kıtanız
bir kıtanız ölüyor mu? Direkt şehrinize mi geliyor? Ya şehir kıtanız dışarıdaysa ışınlama yapacaksınız. Unlock the ability to use the general return defeat troops your city. Yani ölü askerleriniz çat diye şehire gelsin arkadaşlar. Bunu da tabii ki yapabiliyorsunuz ve teknolojide açabiliyorsunuz. Ama bunlar biraz bir tık pahalı olabiliyor yani. Bilmiyoruz ki bunların maliyeti ne kadar olacak. Yani ne kadar kristal istiyor, bunu da bakacağız arkadaşlar. Şimdi buradan çok önemli bir şey var. Her KVK'ya girdiğimizde birinci sıralamada, PKK'da birinci sıralamada %40 tüm hasar alıyorduk arkadaşlar. Tüm hasar %40. Artık bunu iyileştirdiler. Yani %30 tüm hasara düşürdü arkadaşlar. %30 tüm hasar gerçekten iyidir. Yine de %40'tan daha iyidir. Niye? Pay to win'ler 430k çıkıyor. %40 hasarı üstüne koy, birçok fazla. Tabii ki bizde de %40 hasar vardı. Ama onların vurduğu bizim vurduğumuz aynı değildir. Yani 200 kiloluk bir insan bir tane tokat atarsa bana öldürür. Ama 150 kiloluk bir insan bana bir tokat atarsa belki bayılırım. Bu da böyle düşünün. Yani bir %10'luk böyle bir fark var. Yani %10 tüm hasar gerçekten çok fazla. Yani 2 tane VIP 17 düşünün. Öyle düşünün size. O yüzden gerçekten bu da çok çok önemli. Ve bu iyidir arkadaşlar. Yani bunu hiçbir zaman ben kötü diyemiyorum ve gerçekten de çok sağlam oldu ama biraz daha az hasar tabii ki kill alabiliyoruz. KVK 2'deki insanlar artık beklenti bitti. 4 komutanımız KVK 2'ye geliyor. Büyük Cyrus, Takeda, Bertrand ve Chok geliyor. Bertrand, Takeda, Suara, okçulardan Büyük Cyrus geliyor. Gerçekten çok mükemmel bir komutan. KVK 2'de metayı değiştirecek tabii ki. Açık alandaki komutan yani Büyük Cyrus YSG gerçekten KVK 2'de artık can yakacak. Burada çok Alex gerçekten KK2'de can yakacak. Bertrand Takeda rallilerden artık bir metaya dönecek yani. Bunları da size söylüyorum. Bu komutanların tabii ki harp hasarları, darbe hasarları falan hepsi değişti. Piyadeler darbe hasarı, süvariler combo hasarı oldu. Diğeriyle tabii ki yine de aynı şekilde beceri hasarı üzerine gidiyor. Burada su piyadeden diyor ki 1500 darbe hasarı veriyorum birinci becerimden. İkinci beceri %15 intikal hızı ve %40 saldırı bonusu veriyorum. Üçüncüsü de üst düşmana kadar hasar veriyorum. 500 darbe hasarı veriyorum arkadaşlar. Ve her birisinden %15 kesetiyorum. Böyle bir şekilde yani komutanları da inceleyeceğiz. Tabii ki komutanlar bir gelsin ve bakalım hangi komutan hangisiyle uyumlu oluyor arkadaşlar. Bertrand da yine aynı şekilde. Bertrand kendisi tamamen rally lideri ve açık alanda da tabii ki çalışıyordu arkadaşlar. Ama rally liderinden artık bitmiş arkadaşlar. Yani rally lideri değil artık açık alan combo suareye değiştirmiş arkadaşlar. Bakalım burada şimdi artık neler olacak arkadaşlar. Bunları da beraber göreceğiz. Atilla Takeda ve Büyük Cyrus'u da tabii ki oradan değiştirecek arkadaşlar. Şimdi bunu sorması için ya başka bir şey desem arkadaşlar. Artık ittifak liderleri burada. Yani bayrak atıyoruz ama kimse yok. Ya bayraklar plan belli ama kimse yok bayrak atması için. Artık Red Ork'ler direkt haritada bayrakları çiziyor, planlamayı yapıyor. Otomatik olarak yapılıyor yani bunlar. Artık kimseye gerek kalmadı. Yani direkt herkes kendi savaşının zamanında savaşa odaklanabiliyor ve istediği şeyi yapabiliyor arkadaşlar. Ve bu da çok çok iyiydi. Tabii ki başka şeylerimiz daha vardı. Hala bir şey olmadı yani. Bu hiçbir şey. Şimdi burada krallıkta buff'lar zaten biliyorsunuz artık kayıp yani tapınak üzerine buff alabiliyoruz. Yani rünleri alabiliyoruz. Bilmiyorum artık inşa mı istiyoruz? Araştırma mı istiyoruz? Ne alıyoruz istiyorsak? Duk mu istiyoruz? Adalet mi istiyoruz? Burada veriyordu. Ama örnek veriyorum 200K'lık bir insan geliyordu duk istiyordu. Adam 1 saatlik. Artık dedi ki bunu işleştirdik. Yani bir kişi kaç dakika istiyor ve o kişi isteyen kişi belediye binası kaç seviye olmalı? Ondan aşağıya hiçbir şekilde buradan alamıyor. Yani biz veremiyoruz. Ya otomatik olarak yani bir krallıkta bu buff'ı alamıyor. Birçok krallık buna suistimal etti ve savaşlarda gerçekten çok büyük bir zorluklar yaşandı arkadaşlar. O yüzden bunları da düzeltti. Şimdi burada geçelim KVK'da. Şimdi iki çeşit komutanlarımız geldi. Birisi darbe hasarı ve birisi de combo. Kombolar süvariye, darbeler piyadeye. Burada bir tane kombomuz var arkadaşlar. Ve diyor ki arkadaşlar burada Devator tamam mı? %3 tamam mı? Ben şimdi bunu bir şey söyleyeyim. Giyen kişi yani bunu herhangi bir komutana koyuyorsunuz. Her türden %3 daha fazla darbe hasar verir. Bu piyadeler içindir. Darbe hasar yani bu ekipmanları KVK ekipmandan yapabiliyoruz arkadaşlar. %3 darbe hasarı veriyoruz daha fazla. Herhangi bir turdan
hasar verdiğinde hasarı verdiği hafif yaraları %5'e kadar, tamam mı? İyileştirme şansı %5'e kadar, iyileştirme şansı %50'dir arkadaşlar. %3 darbe hasarı gerçekten çok güzel. Çok çok güzel. %3 darbe hasarı ve %50 şansla arkadaşlar, %50 şansla %5 daha fazla iyileştirme yapıyor. Şimdi bu combo efekti değişecek mi? Ya piyadelerde neler yapabilir? Yani ben şimdi bunu böyle düşünüyorum. Bunu direkt ByQ üstüne koyarsam herkesin içinden geçerim. ByQ zaten canı düşmesinden direkt parçalıyor. Bunu da canı hep bir tık daha yüksek olacak. Bir tık daha yüksek olacak. Yani herkesin içinde geçiyor bu combo. Bu piyadeler içindir arkadaşlar. Gerçekten de çok çok güzeldir. Ve sonraki süvariler içindir arkadaşlar. Burada da diyor ki combo saldırı başlattığında 5 saniye boyunca her türlü combo saldırı hasarına %30 bonus kazanma şansı var. Tamam mı? 5 saniye boyunca her türlü combo saldırı hasarına %30 bonus kazanma şansı %50'dir. Tamam mı? Yani burada diyor ki 3 bonus. Bak %50 şansla, tamam mı? %3 bir combo saldırı hasarı kazanma şansı var. Tamam mı? %3. %3. %50 şansla %3 combo saldırı kazanma şansı var. Ve bu tabii ki 5 saniye içindir. Bunu tetiklenebiliyor. Yani bunu doldurabiliyor. 5 tane 3 %15'e kadar geliyor. Bu artık süvariler piyadenin içinden geçti. Bu ekipmanı bütün süvariler yapıyor arkadaşlar ve içimizden de tabii ki geçiyorlar. Bu ekipmanlar gerçekten çok sağlam oldu arkadaşlar. Bunlar da KVK artık alabiliyoruz. Yani güncellemeden sonra herhangi bir krallık KVK'ya girerse bunları alacak. 180 bin sikke ile her KVK'da ikişer tane alabiliyorsunuz. Benim için çok iyi oldu. Çünkü ekipman yapacaktım. Artık yapmayacağım. Sonraki KVK'da bunları alacağım. Bu da zevkimden tabii ki daha güzel bir şey olmayacak arkadaşlar. Bir bakalım, dönüştürmeye devam ettiğiniz bir garanti sistemi tetiklenir. Burada bak. Burada diyor ki dönüştürmeye devam ettiğinizde yeni bir garanti sistemi tetiklenir. Tamam. Burada mesela bunları arkadaşlar dönüştürüyoruz, tamam mı? Bakalım ne olacak. Şimdi burada tamam. Açtık arkadaşlar birisi. Kapatıyoruz. Tamam. Burada ne diyor? Her 10 dönüştürmede kilitli niteliklerinizde biriyle aynı bir tür için bir nitelik almanız garanti olacak. Tamam. Her 30 dönüştüğünde o birim türün %2,5 veya daha yüksek bir nitelik elde etmeniz garanti. He tamam. Bu çok iyi abi. Ne diyor? Biz bunları yapıyoruz abi. Benim var. Bir tane rünüm var abi. Bak kaç kere yapmışım. Ulan vallahi var ya, bazıları ben 20 kere yaptım lan. 20 kere yaptım. Mesela örnek veriyorum. Burada mesela bunu ben 20 kere yaptım abi. Daha fazlasıyla yaptım. Hala 3.2 2.1. Diyor ki eğer ki ondan fazla, sen 2.5'tan daha fazla olacak. 30 kere dönüştürüyorsan bunu, bu 3.5'tan fazla olacak. Ve bu gerçekten artık yani güzel oldu abicim. 2.5'ten 30 taneden 2.5'tan daha fazla olması gerekiyor bence. Bu çok çok iyidir arkadaşlar. Yaşam kalitenizi artıracak birkaç iyileştirme var arkadaşlar. Haritada yürüyüş yolu çizgilerinin krallığında savaşın arasında daha az dikkat dağıtıcı olarak şekilde ayarlıyoruz. Tamam bakalım. Mobil versiyona. Tamam, yeni bir arama geri dönüş anahtarı ayarı geliyor. Tamam. Bu arama geri dönüş anahtarı da geldi. Tamam bakalım. Buradan da direkt. Bak bu çok iyi ya. Üstüne tıklıyorsun gitmiyor. Üstüne tıklıyorsun gitmiyor. Burada üstüne tıklıyorsunuz abi gidiyor. Tamam bitti. Hızlı devre dışı bırakılsa bile basılı tutup sürükleme komutanları saldırıya açık hedeflerini hesaba katmaya devam edecektir. Tamam, bunlar bir şey değildir arkadaşlar. Yani tamam. Kaç kilometre geliyor ya kaç metre var, tamam. Burada direkt dükkanda SVIP'de birçok şey vardı. Artık zenginler daha zengin, daha güzel bir şeyler denemebilir. Yani burada tabii ki komutanların ya kıtaların artık daha farklı şeyleri geldi arkadaşlar. Ya buradaki profiller artık değişecek. Daha fazla olacak. Yani zenginler daha zengin, fakirler de daha fakir oluyoruz arkadaşlar. Tatil etkinliği arasında Muze Günü etkinliği serisi vardır tabii ki. Muze etkinliği günü serisi 5 günlük bir etkinlik geliyor arkadaşlar. Ve buradan da böyle bir şekilde tabii ki ekipmanlarımızı ve şeylerimizi alabiliyoruz. Yani 30 tane 30 kafa geliyor ama 35 altın kafa etkinliği değildir arkadaşlar. Farklıdır bu. Bunu da artık gelecek, bunu da oynayacağız. Bu da güzel abi. Güzel etkinlikler gelmesi lazım. Malzemeyi kuru geliyor etkinliği. 20 tane altın kafa etkinliği. Bu da güzeldir arkadaşlar. Bakalım başka nereye? Puzzle geliyor. Başka bir şey de yok arkadaşlar.
O yüzden arkadaşlar bu güncelleme gerçekten inanılmazdır. Ben çok beğendim. Gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz bu güncellemenin hakkında? Bana bildirin bakalım, siz yorumlarda ne diyeceksiniz. Arkadaşlar bu video da bitti. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.